Evet, nerede kalmıştık? Artıları var. Hani küçümsenemeyecek şekilde artıları var. Maddi olarak gerçekten çok güzel artıları var. Ya saymakla bitiremiyorum. Ben çünkü sevdiğim bir hayat olduğu için bana göre artıları çok fazla. Ha, eksileri yok mu? Gelelim eksilerine. O şapkamı da çıkartayım. Bu arada şapkayı takınca kulağıma don bira geliyor. Niye geliyor bilmiyorum ama Türklük duygularımız kabarıyor herhalde. Abi dediğim gibi eksileri yok değil. Yani bu havada su aramak zorunda kalıyorsun. Suyun bitiyor. Mesela bir ton su iki kişi, üç kişiyiz biz kızımla beraber. 8 gün gidiyor takribi. Yani banyoda kullanıyoruz, tuvalette kullanıyoruz. Yeme içmede mutfakta kullanıyoruz bu suyu. İçmiyoruz ama yemekte kullanıyoruz. Velhasıl çamaşır makinesi aşırı şekilde su tüketiyor. 8 günde bir ton su akıtıyor. Su kullanıyor. İkide bir su aramak zorunda kalıyor musun? Kalıyorsun. Suyu alırken insanlarımız sanki babasının çeşmesinden su dolduruyormuşsun gibi. Sen ne kadar vatandaşsan ben de senin kadar vatandaşım. Camilerin suyu. Önce camilerde şey zannediyordum ben. Hani cami para topluyorlar ya. Camiye yardım, camiye yardım. Camilerdeki suyun o faturalarda, paralar, toplanan paralar ödediğini düşünüyorum. Meğersem su paraları ücretsizmiş camiler. Ha, ücretsiz olması bizim de böyle harap parmağı saracağımız anlamına gelmez. Zaten biz de vatandaş olarak kullanıyoruz. Bir de mümkün olduğu kadar su aldığımız camide elimizden geldiği kadar namazdan sonra parasını veriyoruz. Şimdi bir ton su şöyle söyleyeyim arkadaşlar gözünüzde çok büyütmeyin yani su maşallah bereketli milletimiz memleketimizin her yerinde de su var, her çeşmemizde de su var. Kıskanmayın. Sizin malınızı çalmıyoruz. Artı suyun tonu Kayseri'de 18,5 TL'ydi, şimdi 22 TL'ye çıktı. Bir ton su 22 TL evlerde. Ticarethanelerde de bildiğim kadar 25 TL. Artık hadi olsa 28 TL yapar. Yani 28 TL'nin lafına etmeyelim. Çok ayıp şeyler bunlar. Ayıba gelince zaten millet olarak deveyi hamuruyla yutup küçücük pireyi deve ederiz ya. Söyleyemedim de. Ayıba gelince senin benim yaşam tarzımı eleştirmen de ayıp. Yok otobüste mutluluk satıyormuşum bilmem ne yapıyormuşum. Abi ne kadar dangalak adam varsa beni buluyor. Diğer tam zamanlı karavan videolarına bakıyorum. Hiç böyle şeylerle karşılaşmıyorlar mı acaba da merak ediyorum. Açını söyleyeyim. Şeye bağlıyorum artık ya sağ olsun takipçilerimden destek olan takipçilerimiz kıskançlıktan dolayı kendileri yaşamak istedikleri hayatı yaşayamayınca saldırıyorlar abi kıskanıyorlar falan demiş bir tane takipçim. Mantıklı geldi aslında. Ama ben kimsenin hayatının elinden almıyorum abi. Bu benim yıllardır hayalimdi. Çocukluktan beri karavan yapacağım, karavanda kalacağım, karavanda yaşayacağım hayatımın belli bir süresini. Adam yazmış ya. Millete mutluluk satmıyor, utanmıyor musun diye bir şey yazmış. Abi ben zorla kimseye bir şey sattığım yok. Yani bu hayatı seven, dileyen bu hayatı yaşar. İstemeyen yaşamaz. Kimseye zorla bir şey kabul ettirdiğimizde yok. Ben karavan hayatını seviyorum. Rezilliğini de seviyorum, vezirliğini de seviyorum. Ben bak bu kış memleketimde, Kayseri'de görüyor musun? Daha karlar yerden kalkmıyor. Gece eksi 12'lere düşüyor hava sıcaklığı. Ama ben bu rezilliği seviyorum. Sen sevmek zorunda değilsin. Sen sıcacık evinde dört duvarın arasında kös kös otur. Sana kimse niye evinde oturuyorsun demiyor. Bana da kimse niye karavanda kalıyorsun diyemez. Bence. Dediğim gibi arkadaşlar eksi yönleri var. Suydan bahsettik. Lavabolar pardon giderler dolduğu zaman o sıkıntı oluyor. Hani mazgal buluyoruz. Mazgallarda yağmur suyu toplanmak için yapılmış normalde. İşte otoparkların giderleri biraz daha sanayi atığı olan giderler var. Onları kullanmaya çalışıyoruz. Daha da bulamadığımız zaman şöyle Kayseri'ye biraz çıktığın zaman zaten çevre yol filan tarla tarzı bir yer böyle kullanılmayan hemen bıraktığımız yerde biraz kapatıyoruz üzerine filan. Böyle çok şey değil. Zaten su sarı su şeklinde maceratör olduğu için yani doğayı kirletmeden bir şekilde onu o şekilde halletmeye çalışıyoruz. Depoların dolum şekli şu şekilde. Takribi bir hafta falan sürüyor. Normalde bu duşmuş bu şey olduğu için lavabo suyu yani gri su dediğimiz depo 4-5 günde doluyor. Takribi 5 günde doluyor. Diğer gider pis suyumuzda aşağı yukarı 8 veya 9 günde doluyor. Zaten 8-9 günde bir hareket etmek zorunda kalıyoruz. Vomesunun gazı şey bitiyor, mazotu bitiyor. Ne bileyim LPG ocağımızın gazı bitiyor. Ondan dolayı da çıktığımız zaman hepsini bir kalemde hallediyoruz. Onun haricinde size zorluk olarak ne sayayım? Yani otopark olarak şöyle. Valla insanlar çok bilmişlik yapıp da şikayet falan etmediği sürece çok bilmişlik derken adamın parkına engel değilim. Hani burası gördüğünüz gibi otopark.
otopark gibi kullanılıyor. Burası vatandaşa ait bir yer. Hani hiç kimse de buraya niye koydun diyen de yok. Şey diyor, yapan da yok. Ama işte bir tanesi çıkıp da diyor ki işte dükkanımın önünü kapatıyorsun. Levhamın, abi levhan nerede, araba nerede? Böyle arkadaşlar çıkabiliyor. Onlara da hak veriyorum artık ya, ne yapayım, görgüsüzlük para, parayla böyle. Haricinde abi eksi olarak ne sayın ya? Şimdi sevdiğin bir hayatı yaşadığın zaman eksilerini göremiyorsun ya. Çünkü eksi sana şey gibi geliyor. Alternatif bir hayat yaşıyorsun. O eksi o anda böyle bir ufak bir şey gibi geliyor. Yani suyun bitiyor. Biraz strese giriyorsun. Yani neden su alacağım, işte tuvalete nereye dökeceğim, biraz stres yapıyorsun. Sonra bir yolunu buluyorsun. Çünkü bu hayatın içindesin, yaşıyorsun. Maddi durumum çok şükür, dediğim gibi daha önce de öğrettim. Var. Evim de var. Her şeyim de var. Çok şükür. Allah olmayanları da versin. Allah karavan ayağını olup da imrenenlere benden daha güzel araçlar versin ki bize öyle yorumlar yazmasınlar ya. Vallahi ben böyle dehşete kapılıyorum. Bizim milletimiz bu kadar hoşgörüsüz olamaz ya. Ya karnıdar da olamaz. Yani bazı karnıdarlar var. İkide bir konuyu oraya getiriyorum ama. Neyse, onun haricinde eksi olarak sayabileceğim düşünüyorum. Abi soğuk desen soğuk olmuyor. Wobesto'yu yaktığın zaman yeterli sıcaklığına atletle oturuyorsun ya. Eksi 10 derecede atletle oturuyorsun. Son ayar yak Wobesto'nu. Ha, gider olarak, maliyet olarak şeyi söyleyeyim ben size. Çok büyük maliyetlerimiz yok. Arabanın Allah göstermesin masraf açarsa, tabii bu araçlar büyük olduğu için büyük de masraf açar. Onun haricinde Wobesto'nun masrafını o gün hesapladık. O günkü videomda da paylaştım. 8 günde 1200 TL'lik bir mazot yakışığı var. Yani 8, 16, 24, 32 aşağı yukarı 5-6 bin liralık mazot yakıyorum, helali hoş olsun, yaksın ana. 10 liralık yaksın. Yani şimdi kira gibi değil. Sıcak mı? Sıcak dedik. Onun haricinde evde yaptığım masrafı zaten burada yapıyorsun. Evde de internete para veriyorsun. Burada ben burada Superbox kullanıyorum. 500 GB 1200 TL falan ödüyorum. Evde de bu paranın biraz daha düşün ödeyecektim. İşte sabit internette de 500-600 TL ama araçlı olduğu için 1200 TL ödüyorum. Onun haricinde masraf olarak boğazımız var, alışverişimiz var. Obeso'nun yakıtı var. Ha, gaz 3 ayda bir, aşağı yukarı 2,5-3 ay sürüyor şeyin gazı. LPG'li dolum sistemimiz var bizim. LPG gazımız 3 ay sürüyor. O da yaklaşık 1000 liralık alıyor. 65 litre. 65 litrenin hepsini basamıyor zaten. Bir payı var onun. 55 mi? 50 litre kadar bir gaz alıyor. 1000 lira falan tutuyor. 3 ayda bir 1000 lira o var. Hani bunlar eksileri olarak sayarsanız, eksi ben onları anlatıyorum. Haricinde eksiden sonra artıya dönüyorum, yine kafam gidiyor. Yazın abi ben şimdi bir tatile gidecek olsam, eşim, ben, çocuğum, 3 kişi, hadi çocuğa para veremediğimizi düşün. Orta pansiyon tarzında bir yerde kalmak istesen 3000 TL kişi başı, günlük 6 TL, 6000 TL olsa yaklaşık 10 gün kalsam 60.000 TL sırf otel parası. Bir o kadar da yemesem, hadi 20.000 TL yemiş olsam, 80 bin lira, en düşüğü 80 bin lira. Sen bunu, hadi ben abarttım, yarıya böyle 40 bin lira. Ben 40 bin lirayla yaklaşık sadece masraf olarak hesaplarsan 2 ay 3 ay bir yerde konaklayabilirim yani, tatil bölgesinde. Mersin'de kalırım, Antalya'da kalırım, yani Muğla'da kalırım, Marmaris'te kalırım. Kalacak yer olsun, yeter ki araç girsin, otopark sıkıntı olmasın. Şeye ihtiyaç yok şu anda, dediğim gibi. Bir karavan dinlenme tesisine, yani karavan dinlenme tesisi nereden çıktı? Karavan parka girmeden bu araç bu kışın 3 gün 4 günde kendi elektriğini üretebiliyorsa yazın zaten elektrik problemi olmayacak. Karavan parklar zaten genelde şundan dolayı tercih ediliyor, elektrikten dolayı tercih ediliyor. İşte bu panel sayısına göre de iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Şimdi bana şey diyorlar, sana elektriğimi üreteceğim, ne yapacağım bu kadar paneli diye. Abi şimdi 10 tane, 8 tane panel var. Bu 8 tane panelin ürettiği gücü kar yağdığı zaman direkt 2 panele, 1,5 panele falan düşüyor. Yani o 1,5 panelde bizim bak Wobesto'yu çalıştırmış oldu. Yani öyle düşün. Benim yerim vardı. Yerim olduğundan dolayı da onu iyi değerlendirdim. 8 adet panel 2-2-2 şeklinde önden arkaya gelecek şekilde böyle planlama yapmıştım. Hatta şunu söyleyeyim, bir 2 panel daha ekleyip 10 paneli çıkartıp paralel bağlantı şekliyle amperi yükseltmeyi düşünüyorum. İyileştirme yapmak için. Bir de daha önce de bahsettim ya, jeneratör eklemek istiyorum. Çünkü 3 gün, 4 gün, 5 gün böyle karlı havalarda, puslu havalarda da jeneratörün 2 saatlik, 3 saatlik çalışmalarla hayatını daha konforlu idame edeceğine inanıyorum. Yani şimdi buzdolabını çalıştırmadık, hava soğuktu diye.
Ama niye çalıştırmayayım? Hani elimde imkan varsa çalıştıracağım. Bazen kameram çok sallanıyor, kusura bakmayın. Bu tarz şeylere pek önem vermiyorum. Biraz önem vermem lazım aslında. Görüntü kalitem için çok özür dilerim. Gerçekki videoda da ben bile rahatsız oldum açıkçası. Dediğim gibi, daha önce belirttiğim gibi arkadaşlar, tam zamanlı karavan hayatı için düşünen, talep eden, sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ben bu konuda çok şey yaşadım, yani bu gerekli insanları bulana kadar bayağı bir sıkıntı yaşadım. Çünkü bilmeden başlamayın hiçbir şeye. Daha öncesinde bu tam zamanlı karavan hayatına geçerken sordum, işte kibirinden dolayı cevap vermeyeni de gördüm ama çok candan elinden geleni yapanı da gördüm. İstediğin saatte arayabilirsin diyenle, hani sen arayamıyorsun tabii istediğin saatte, birkaç sefer soruyorsun, üçüncü sefere şey gereği, yapı gereği ben biraz rahatsız etmek istemiyorum insanlara. Hani iki kere aradım, üçüncüye nasıl arayayım muhabbet oluyor. Abi arayabilirsiniz, benim sıkıntı yok, ben bunları yaşadığım için. Tam zamanlı istiyorsanız nasıl kalınıyor, nasıl ediliyor, işte zararı ne, karı ne, ne bileyim araç yapacaksanız hangi aracı tercih ederim, bir kardeşiniz olarak fikrimi söylerim. Yardımcı da olurum. Herhangi bir maddi beklentim yok. Rabbim dileyen herkesin hayalini gerçekleştirsin inşallah. Benden daha iyileri olsun inşallah. Çünkü büyük bir karavan hevesi var insanımızda. Ben hep olumsuzları da konuşuyorum ama olumluları da söylemek gerekirse çok destek veren arkadaşlar var. Ya işleri rast gelsin. Benim de hayalimdi diyenim ararsın, işte ben de yapacağım diyenim ararsın, yardımcı olur musun diye soranım ararsın. Yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Her şey para değil. Yapacağımız zaten sadece fikir vermek, yol göstermek. Onun haricinde de ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey varsa yine başım üstüne yaparım. Sıkıntı yok. Sorun. Abi bu hayata geçmemi tavsiye eder misin diyenlere, abi ederim ya. Yani benim gibi, benim tarzımda düşünen bir insansa, dünyalıkla pek işi yoksa, ticaret bir yerde bırakıyorsun insan belli bir saatten sonra. Ticari düşünmeyi bırakıp da dünya malıyla bir şeyin kalmadıysa, karavan hayatı tam o tarz düşünen insanlara göre. Yani bir kalıplaşmış düşüncenin haricinde, dört duvar arasında sıkışmadan gezip dolaşabileceğim bir hayat mı hayat. Yani bu şekilde tavsiye eder miyim? Ederim. Ama yok para hırsım var, daha çok kazanayım, daha çok evim olsun, daha çok arabam olsun zihniyetindeysen bulaşma. Çünkü karavancılıkta çok bir üretim yok. Ha, yatış da yok, açını söyleyeyim. Sürekli yatmıyorsunuz. Arabada her zaman yapacak bir iş oluyor. Hani nasıl zaman geçiriyorsun diyorsan. Abi ben şimdi başlasam var ya, en az 2 aylık iş çıkartırım arabada. Ama seviyorum yatmayı ya. Ben biraz keyfine düşkün bir insanım. Bir tane PlayStation aldım. Gece sabaha kadar oturduğum da oluyor. Canım sıkıldığı zaman uyuduğum da oluyor. Abi ben şeye karşıyım. İnsanların kalıplaşmış bir hayatı benimsemesine karşıyım. Ve ben bu hayatı benimsemiyorum açıkçası. Ben kendi çizdiğim, kendi belirlediğim şartlarda bana birisi yat dediği zaman yatmam, ne yapayım? Bana bir insan bunu güzellikle söylemiş olsa, benim aklımda o varsa onu yaparım. Yani belirttiğim gibi burada da bundan sonra böyle çalışmayacak. Ya espri bir yana, dediğim gibi bu hayat güzel bir hayat, artıları da var, eksileri de var. Her şey toz pembe değil. Sakın kulaklarımı çınlatmayın. Yarın başına geçip de pişman olacağınız bir şeyi yapmayın. Ben sevdiğim için bana toz pembe gözüküyor. Ama sen sevmiyorsundur, bu şekilde rezillik dersindir, sevmezsin. Yaşayamazsın abicim bu hayatı. Sevmediğin sürece, buradan ışık almıyor. Tam da güneş batımına denk geldik. Bu hayatı sevmezsen kesinlikle yapamazsın. Heveslenme. Ha şunu da tavsiye edeyim. Bu hayat için yola çıkıp da karavancılık yapayım, işte benim de karavanım olsun dersin ama sana uymuyordur. Hani bilinç altında böyle heveslenirsin. O tarz insanlara şunu tavsiye ediyorum. Abi bir kiralık araç. Yani eşinizde dostunuzda varsa, hatırınızdan çıkamayacak bir insan varsa bir günlüğüne de olsa karavan hayatını bir günden anlayamazsın ama en azından tecrübe edersin. Bir gün deneyin şansınız. Yani bir gün, 2 gün, yani mümkünse kiralayın abicim. Karavan hayatını bir görün ama yani lay lay lomu görmeyin. Yani kışın da olsa hevesini gerçekleştirmeyin. Bir hafta sonu dene abicim. Yani çekme karavan. Daha farklı bir olay. Mesela bu biraz sınırları zorlayan bir araç açıkçası. Ben bunun farkındayım.
Bana basit geliyor ama zorlukları gerçekten yok değil. Yok denecek kadar az da değil. Yani fazla zorlukları. Basit bir hayat değil. Çekme karavanı tavsiye eder miyim? Eğer sürekli kullanmayacaksanız çekme karavan birebir. Çünkü daha az masrafı var, daha az yer kaplıyor. Vergiden muaf ama bildiğim kadarıyla muayeneden falan 750 kilo altları muaf. Ama ona da bir çare düşünüyorlar. Bizim memleketimizde zaten hiçbir zaman hiçbir şey bedelsiz olmaz. En kısa zamanda daha küçük böyle çok küçük karavanlar gördüm. Ben bu saatten sonra küçük karavanda yaşar mıyım? Yaşarım, onu da söyleyeyim. Bu araçta sürekli yaşamayacağım. Bir sene, 2 sene mümkün olduğu kadar, elimden geldiği kadar uzatmaya çalışıyorum ama yani karavanda da zaten yani ömür boyu karavanda kalayım, karavanda yaşlanayım muhabbetine giremezsin. Çünkü el ayak tutuyorken bazı şeyler yapabiliyorsun. Örnek veriyorum, şimdi yaşımıza kemale erdi ama bir 5 sene sonra ben bu panellerin üzerine çıkıp da kar kürebileceğimi zannetmiyorum açıkçası. Yani her şey vaktinde, saatinde, zamanında güzel. Bu kadar büyük araca zaten 50 yaşında falan sahip olmamalısınız yani. 1-2 sene içerisinde dediğim gibi bu karavanımızı elden çıkarttığımız zaman hayatımda hep bir karavan olacak. Bu kesinlikle, ama bu karavan mesela Doblo tarzı bir araçta karavan yapılabilir mi? Benim gözümde yapılabilir. Arkada bir yatak, bir ocak, küçük bir portatif WC, işimi görecek şekilde. Yani tam zamanlı yaşamam da balığıma giderim, denize giderim, 2 gün 3 gün idare ederim. Tam zamanlı kalınacak şekilde yapmam ama geçen bir Ford Cornet'ten yapmış. Vallahi çok güzel olmuş. İki ötü bir tane panel koymuş, lambasını yakıyor. Ocağı var içerisinde. 2 kişinin uzanabilecek kadar küçük bir yatak veri var. Kapandığı zaman oturak oluyor. Karavan mı? Benim gözümde dört dörtlük karavan. Yakıtı az, park yeri sıkıntısı yok. Tam zamanlı kalamazsın. Sadece sıkıntısı o olur. O tarz bir araç yaparım yani. Emekli de olsam, emekli olsam diyor. Tam zamanlıdan emekli olursam o zaman da öyle bir araç yaparım. O zaman ne yaparım? Kışın sabit kalırım kendi memleketimde veya o zamanki ikamet ettiğim yerde. Yazında şehir şehir gezerim. Balık zaten merakımız var. Balık sevmiyorum yemeği ama tutmayı çok seviyorum. Tutup geri bırakıyorum. Doğadan bir şey eksiltmiyorum açıkçası. Çünkü ben sevmiyorum abi. Sevmediğim şeyin de canını almaya gerek yok. Balık tuttuğum zaman da genelde bırakıyorum. Bazen de böyle nadir olan balıklardan tutuyoruz. Onları özellikle zarar vermeden bırakmaya çalışıyorum. Benden bu kadar. Ara ara paylaşımlarım olacak. Tam zamanlı hakkında yorumlarımız olacak. Sizlere bilgi vermeyi istiyorum. Bu bilgiler zamanında böyle şeydi. Ben böyle videolar seyrettiğim zaman dedim abi. Oğlum ne konuştun ya? Yeter gari. Biraz da arabayı göster falan diyordum. Talep gelirse arabamız için tek tek de gösterir. Sıkıntı yok. Hani bu aralar bilgi amaçlı bu şekilde paylaşıyorum. Bilgilerimizden siz de faydalanın. Dediğim gibi karavan hususunda, tam zamanlı karavan hayatında elimden gelen yardım yaparım. Bilgi alışverişinde bulunuruz. Burada kurulan dostluklar yerine yine söylüyorum. Geçen de belirttim. Çok güzel dostluklar kuruluyor. Arıyorlar, soruyorlar. Kimisi yumurta göndereyim diyor, gönderiyor. Kimisi fındık göndereyim diyor. Sağ olsun gönderiyor. Geçen bir müşterim nereden çıktı ya? Geçen bir takipçimiz 5 litrelik süt göndermiş bize. Bizi çok mutlu etti. Yani hatır almak, gönül almak, ufacık bir hediyeleşmek. Peygamber Efendimiz de hadisinde diyor ya, hani hediyeleşin diyor. Çok güzel bir şey. Burada kurulan dostluklar çok güzel. Ben hepinizin kardeşiyim, kiminizin abisiyim. Kiminizinden de küçüğüm. Ellerinden öperim büyüklerimiz. Saygılar, sevgiler. Akıl akıldan üstündür. Ben çok bilgili değilim. Benim de bilmediğim çok konular vardır. Hatam varsa, bir yanlış kelime kullandıysam hakkınızı helal edin. Diğer videoda görüşmek üzere. Saygılar efendim. Kendinize iyi bakın.